Buraya arkadaşlar biz bir kare oluşturacağız. Şöyle. Bakın. Şu ara açık. Bakın. Buradan bir tane daha şöyle dışarıya çıkayım. İkinci köşeyi yapıyorum. Şimdi ne yapacağız? Burayı kare haline getireceğiz. O halde bir tane daha alıyorum ve onu buradan şöyle yukarıdan aşağıya doğru indiriyorum. Evet. Bak. Şimdi bir tane daha aldım. Şu aradan bakın açık dışarıya çıkıyorum şu vaziyette. Şöyle oldu. Şimdi zigzag yaparak buraya kadar geleceğim. Buraya bir köşe yapacağım. Buraya bir köşe yapıp şurada birleştireceğim. Şurada birleştirme yapacağız. Birleşme yapması için ne yapıyoruz? Şu son taktığımın katını açıyorum. İkisini yakalıyorum ve şuradan içeriye, tam ortadan içeriye giriyorum. Bu şekilde girdim. Sonra ne yapıyorum? Arayı açıyorum şöyle. Birini bu tarafa yatırıyorum. Diğerini bu tarafa yatırıyorum. Bu tarafa yatırdığımı arkadaşlar şu araya yerleştiriyorum. Şöyle. Bunu da buraya yerleştiriyorum. Bakın gördüğünüz gibi bunun ortası da oldu. Şimdi şu göbek kısmını yapacağız. Göbek kısmını da yapmak için şuraya arkadaşlar ben bir kalp koymak istiyorum. Şöyle 2 tane gümüş aldım ve şu şekilde geçirdim. Bakın. Şöyle. Bir tane siyah alıyorum. Birini alttan, birini de şöyle üstten geçirdim. Bu şekilde oldu. Şöyle oldu. Şimdi arkadaşlar bir tane daha siyah alıyorum. Şu ara açık. Bu aradan dışarıya çıkıyorum. Şu vaziyette. Bu şekilde çıktım dışarı. Bakın. Şimdi buraya ben bir tane gümüş renkli kalp yapacağım buraya. Kağıt takıyorum.
ve buraya bir tane daha şöyle siyah takıyorum. Şöyle siyah takıyorum. Bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Tam orta kısmında kalp oldu. Şimdi bunun şu kenarları ve şurası açık. İkisini kapatmam lazım. Ne yapıyorum? Şunu siyahla kapatacağım. Şu bizim kullandığımız kağıdın, şu kağıdın şu yarısı arkadaşlar, şöyle. Bunu şuradan içeriye geçiriyorum ve döndürüyorum. Bir döndüm, bir daha döndüm ve bunu şu araya sokuyorum. Şöyle. Tamam mı? Tamam mı arkadaşlar? Bakın bu uç kapandı. Şimdi şurayı da kapatmak için ne yapıyoruz? Gümüş renkli kağıt. Bu da şu gümüş kağıdımızın yarısı. Bunu şuradan şöyle tam göbekten, ortadan içeriye soktum. Döndürüyorum. Bir döndüm. Bir daha döndüm ve bunu da arkadaşlar şöyle şuraya, şu araya yerleştireceğim. Bakın arkadaşlar, bu şekilde ön ya da arka, ikisi de aynı olacak. Ön ve arkamız tamamlanmış oldu. Arkadaşlar, bu ön ve arkadan başka bir de şu şekilde taban yapacağız. Tabanı bu şekilde yaptıktan sonra şu iç kısımlarına minik kareler yapacağız. O minik kareyi de yapmak için ne yapıyorum? Şöyle gümüş renkli kağıdımı ortadan ikiye bölüyorum. Yarısını alıyorum. Yarıyı ortaya gelecek şekilde şöyle katlıyorum. Diğer yarıyı da ortaya gelecek şekilde katlıyorum ve ikisini birleştiriyorum. Sonra ne yapıyorum? Bunun bir tanesini alıyorum. Şöyle şu aradan içeriye giriyorum. Şuradan çıkmasına izin vermiyorum ve döndürüyorum. Bir döndüm, bir daha döndüm ve bunu ne yapıyorum arkadaşlar? Yakalayıp şu araya şöyle yerleştiriyorum. Şöyle yerleştiriyorum. Bu şekilde yerleştirdim. Böyle arkadaşlar minik 3 tane minik kare yapacağım. Bunun dışında bir de körük yapacağız. Bunu şöyle açtığım zaman şu mesafeyi kaplayacak kadar bir körük yapmam gerekiyor. Körüğü de bu şekilde yapıyorum. Arkadaşlar, şimdi bunun içine şundan yapacağım. Bunu yapmak için ne yapıyorum? 2 tane kağıt aldım. Birini alttan, birini üstten geçirdim. Sonra bir tane daha aldım. Onu da arkadaşlar şöyle buraya kare yapacağım. Tepeden aşağıya iniyorum şöyle. Ve bunu kare yapıyorum. Bakın şöyle kare yaptım. Şuraya. Şimdi şu ara açık. Bu aradan arkadaşlar şöyle çıkacağım. Şu aradan çıkıyorum. Biri alttan, biri üstten. Şöyle çıktım. Bakın. Bir tane daha alıyorum. Onu da böyle aşağıya doğru. Bunlar hepsi karelerden oluyor. Böyle çerçevelerden oluşan bir cüzdan olacak. Şimdi bir tane daha şöyle iniyorum aşağıya doğru.
Şöyle oldu. Bakın şurası şöyle oldu. Şimdi bir tane daha aldım. Şu ara açık. Buradan dışarı. Böyle aşağıya. Bu şekilde arkadaşlar 4 tane kareyi iç içe yapacağız. Şöyle yaptım. Gördünüz mü? Buradan böyle. Böyle geçtik. Bakın arkadaşlar. Körüğün göbek kısmı da bitti. Şöyle oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Şu ikisini birbiriyle birleştireceğim. Kenarı birleştirmek için ne yapıyordum? Şu son taktığımın katını açıyoruz. Şöyle yakalıyorum ve şu aradan şöyle arkadaşlar tam ortadan içeriye giriyoruz. Şu şekilde. Şöyle. Birini bu tarafa, birini de bu tarafa yatırıyorum. Bu tarafa yatırdığımı arkadaşlar şu araya yerleştiriyorum. Şöyle. Bu tarafa yatırdığımı da şu araya yerleştiriyorum. Evet. Şu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi körüğün göbek kısmı da bitmiş oldu.